1984, George Orwell'ın insanlığın geleceğine dair duyduğu kaygının yansımasıdır. Kitabın yayımlandığı yıl olan 1948, günümüze kadar sürecek olan Avrupa sınırlarının çizildiği ve barış ortamının tahsis edildiği yıllardır. Almanya'da Naziler iktidardan uzaklaştırılmış ve Stalin faşizmi yenen adam olarak tarihe geçmiştir. Her ne kadar dünya bir soğuk savaşın arefesinde olsa da atmosfere bir bayram havası hakimdir. Sovyetler Birliği ve komünizm entelektüel camia tarafından idealleştirilmekte ve desteklenmektedir. Henüz demokratik ve komünist ülkeler arasındaki diplomasinin şekli belli olmasa da Sovyetler Birliği ve İspanya'da güçlenen yönetimler ve uygulamalar toplumun bir kısmı tarafından kaygıyla karşılanmakta, Hitler ve benzeri yönetimlerin dünya açısından bir son olmadığı konusu endişe yaratmaktadır. İşte Orwell'ın bu eseri totaliter yönetimlerin yükselmesi halinde geleceğin dünyasının nasıl olabileceğine dair bir öngörü ve topluma karşı bir uyarı niteliğindedir. Tehlikenin büyüklüğünü anlatabilmek amacıyla yazar, bireyin yok olup her şeyin total hale geldiği tırnak içinde mükemmel bir totaliter sistem kurgular ve bu sistemin gerçekleşmesi halinde alacağı içinden çıkılmaz hale anlatmak ve bir nevi sistemi test etmek amacıyla Winston karakterini yaratır. Karakter, sisteme isyanı ve bu başkaldırının yok edilmesi bu tarz bir yönetim biçiminin iktidara geldiği andan itibaren ne kadar tehlikeli olduğunun ve geri dönüşünün ne kadar zor olacağının anlatılmasıdır. Bu satırlar kaleme alınırken Avrupa'da Hitler'in yarattığı yıkımın dumanları Orwell'ın kaleminin ucundan tütmektedir. Kitapta olay örgüsü ana karakterin normal yaşamda çok sıradan bir eylem olan günlük tutmak için öğle tatilinde eve gelişiyle başlar. Bu Winston'ın sisteme karşı yaptığı ilk başkaldırı eylemidir. Karakter Gerçeklik Bakanlığı'nda parti adına geçmişte yaşanan olayların tekrar yazılma görevini üstlenmektedir. Böylece gelecekte kimse partinin söyledikleri haricinde tarihte neler olduğunu bilemeyecek, dolayısıyla parti ideolojisi tarih halini alacaktır. İşte Winston burada resmi tarih dışında kişisel bir tarih tutma işine girişerek sisteme karşı ilk başkaldırıda bulunur. Aynı zamanda olay örgüsü de başlamış olur. Burada yazarın yazma eylemini seçmesi tesadüfi değildir aslında. Hayvan Çiftliği'ni ilk yazdığında yayımlayacak yayın evi bulamayarak yazmanın otorite tarafından ne kadar tehlikeli aldığını bizzat test etmiştir kendi hayatında. Günlük, Winston'ın bir önceki akşam film seyretmek için gittiği sinema salonunda yaşananların anlatımıyla başlar. Filmde denizin ortasında mülteciler ile dolu olan bir botun bombalanması anlatılmaktadır. Botun içinde diğer insanlar ile beraber anlatımdan Yahudi olduğu anlaşılan bir kadın ve kollarında 3 yaşında bir çocuk vardır. Botun bombalanmasının ve bottaki insanların bir kibrit gibi yakılmasının ardından salonlara alkış kopar. Sadece salonun proleter tarafında olan bir kadın bu sahnenin çocukların önünde gösterilemeyeceği gerekçesiyle durum protesto eder. Kadın salondan yaka paça dışarı çıkarılır. Bu ilk tasvir bize partinin yapmak istediğinde ne kadar başarılı olduğunu göstermek içindir. Salonda kimse kucağında 3 yaşında bir çocuk ile denizin ortasında bombalanarak öldürülen kadına karşı acıma, üzülme veya sempati duymaz. Çünkü filmdeki tasvir totenin yüzü olan partiye karşı olan bir durumu anlatmaktadır. Dolayısıyla burada insan duygular söz konusu olamaz. Duruma itiraz eden kadın ise sistemin denetlemeye gerek görmediği proleter sınıfındandır. Botta kollarındaki çocuğu kurşundan ve bombadan sarılarak korumaya çalışan kadın Winston'ı çok etkiler. Bunun nedeni aklına kendi annesinin ve kız kardeşinin gelmiş olmasıdır. Buna dair anıları partinin ilk iktidara geldiği zamana dairdir. Üzerinden yaklaşık 30 sene geçmiş olmasına rağmen antik çağlardan bahseder gibi bahseder. Çünkü o çağlar toplumda henüz insanların kişisel alanlarının olduğu, aşk ve arkadaşlık bağlarının olduğu zamanlardır. Aileler bir neden olmaksızın sadece birbirlerini sevdikleri için bir arada durmaktadırlar. Annesiyle ilgili hatıraları Winston'ın kalbini kırar. Çünkü o zamanlar henüz annesini karşılıksız sevemeyecek kadar bencil olduğu zamanlardır. İşte ana kahramanın ilk isyan eylemi olan kişisel tarihini yazmaya başlamasıyla beraber sistem tarafından bastırılan duyguları da yükselmeye başlar. Duyguların ve sevginin doğasını fark etmeye başlayan Winston'ın sisteme karşı ikinci isyan eylemi Julia ile olan ilişkisi olur. Bu 1984 evrenindeki mükemmel totaliter sisteme karşı yapılan bir saldırıdır. Çünkü bu mükemmel totaliter yapıda bir eylemin meşruiyeti ancak toplumun genel çıkarına, ki bunu parti belirler, uygun olduğu sürece vardır. Dolayısıyla ancak bir kadın ve erkek arasında olabilecek ve doğası önceden belirlenemeyecek yakınlaşmaların kabulü mümkün olmaz. Bu amaçla evlilik bir kurul tarafından atanacak kişiler arasında gerçekleştirilir. Ve amacı partiye yeni üye kazandırmak için evlenenlerin çocuk yapmasıdır.
Yani evlilikte çiftler arası ve tabii ki çocuklarla da duygusal bir yakınlaşma olması gerekli değil, hatta zararlıdır. Aynı durum evlilik dışı ilişki için de geçerlidir. Buradan bakarak Winston-Julia ilişkisini parti ideolojisine doğrudan bir saldırı olarak görebiliriz. Winston'ın bu iki eylemi totaliter ve baskıcı bir rejimde bireysel ve doğaçlama davranışların ne olacağı veya nasıl karşılık bulacağı sorusuna cevap vermek amacıyla olay örgüsüne konmuştur yazar tarafından. Cevabı O'Brien üzerinden verir Orwell. Parti, Hitler, Mussolini ve benzeri sedefleri gibi toplumun toplam faydası yerine kendi çıkarı için hareket eden bireyleri cezalandırmak için sadece öldürme yöntemini kullanmaz. Bu eylemin yeni kahramanlar yarattığı düşünülmektedir. Önce 101 numaralı odada bireylerin sistemi işkence altında zorla değil ancak seve isteye benimsemeleri sağlanır. Burada kitabın yazıldığı dönemdeki gerek Amerika gerekse Sovyetler Birliği tarafındaki beyin yıkama çalışmalarının etkisini görmekteyiz. Ve beyni yıkanan birey toplumdan buharlaştırılır. Buna uygun olarak Winston Smith'in bu iki isyan eylemi sistem tarafından bastırılır ve adam kitabın sonunda büyük biradere sempati duymaya başlar. Burada Orwell 1984'te totalitarizm bir yönetim biçimi olarak iktidara geldikten sonra durumun geri dönülemeyecek veya bireysel eylemleriyle düzeltilemeyecek duruma gelebileceği uyarısında bulunmaktadır. Bunun yanında yazar naturalist akımın önemli temsilcisi Emile Zola'nın önemli bir takipçisidir. Buradan baktığımızda kitabın sonunda Julia ve Smith'in partinin çizgisine gelmesini naturalizmin çevre bireyi belirler savının uzantısı olarak görebiliriz. İsteklerinizi lütfen yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.